Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dağlardan alıç toplamaya gittik ve akşam eve gelir gelmez eşimle birlikte hem alıç sirkesi hem alıç marmelatı yapmaya başladık. Gördüğünüz bu meyve o kadar güzel ki doğal, organik. Allah bizlere neler yaratmış. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Dağlardayız ve bir tane kurdu yok. Çok güzeldi topladığımız alıçlar. Eve geldikten sonra alıçların yapraklarını, saplarını, köklerini güzelce temizledik. Temizlediğimiz alıçları suyun içerisinde, sirkeli ve karbonatlı suyun içerisinde güzelce bekletiyorum. Daha sonra onları ufalayarak birkaç kez yıkadım. Çünkü oldukça tozlu, yerlere de dökülüyor. Haliyle yerden de topluyoruz. O yüzden bolca sirkeli, karbonatlı suyla bütün sebze meyvelerinizi yıkayabilirsiniz. Gelelim alıç sirkesinin faydalarına. Alıç meyvesi dağlarda yetişen böyle turuncu ve sarı renkleri olan bir meyvedir. Tansiyona, kolesterole, kalp damar sağlığına iyi gelir. Lifli olduğu için bağırsak ve mide dostudur. Şeker hastalığına da iyi gelir. Kötü huylu kolesterolü de düşürme özelliği vardır. İyi huylu kolesterolü de yükseltebilir. O yüzden dikkatli kullanmakta ve doktorunuza sormadan kullanmayınız her zamanki dediğimiz gibi. Alıç sirkesi yapıyorum. 2 çeşit alıç sirkesi yapıyorum. Bağışıklığı kuvvetlendiren alıç çok faydalı. Yemeklerden sonra içtiğiniz zaman gerçekten bu dediğim özellikleri yapılan deneylerle de göstermişler. Yıkadığımız alıçları güzelce yıkadım. Birinci alıç sirkemde. İçerisine ben bahçede dökülen kurtlu elmalar var. Onların çürük kısımlarını tamamen temizliyorum ve temizledikten sonra dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Yıkanmış alıçlarla birlikte kavanozumuzun içerisine alalım. Cam kavanoz kullanıyorum. Kullandığım cam kavanozları önceden güzelce yıkadım. Bütün alıçları, elmaları içerisine alalım. 1 litreye 1 silme kaşık kaya tuzu kullanıyorum ben. Bütün tuzlarınızı mutlaka kontrol ediniz. Çünkü her tuzun avşar seviyesi farklı olabilir. Fazla tuzlu olmasın. O yüzden dilediğiniz şekilde kaya tuzu kullanabilirsiniz. Elmaları ve alıçları kavanozların içerisine alalım. İçerisine bir çay bardağı ben organik sirke kullanıyorum biliyorsunuz. Bütün sirkelerimi kendim yapıyorum. Bütün meyvelerden sirke yapıyorum. Bu da yenilerinden bir tanesi. Alıç sirkesi. İçerisine bir çay bardağı elma sirkesi kullanıyorum. Dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Organik olmasında fayda var. Eğer yoksa bir defaya mahsus diğer sirkeyle kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Daha sonra bunu sirke mayası olarak kullanabilirsiniz. Üzerinden 4 parmak kalacak şekilde bütün meyveleri içerisine dolduralım. Çünkü meyveler şişecek ve yukarıya doğru çıkacak, taşmasını engelleyecek. Ve bir adet tahta kaşıkla, sadece sirkede kullandığınız tahta kaşıkla 21 gün boyunca karıştırıyoruz. Zaten dibe çökecek. Önce yukarı, daha sonra dibe çökme yapacaktır. Diğer sirkemi de yine aynı şekilde güzelce yıkadığımız alıçları cam kavanozun içerisine alıyorum. Bunu sadece alıçlı sirke yapıyorum. Bu sefer bir yemek kaşığı bal ilavesi yaptım. Balla birlikte tuz ve bir çay bardağı sirke ilavesi yapıyorum. Yine aynı şekilde klorsuz su kullanıyorum arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Dinlenmiş su, kaynamış soğutulmuş su ya da klorsuz su kullanıyorum. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyorum. Hazır su da kullanabilirsiniz. Alıçları cam kavanozun içerisine alalım. Bal, tuz ve sirke ilavesi yapalım. Ağzından 4 parmak kalana kadar suyunu dolduralım. Her gün tahta kaşıkla karıştıralım. Bunlar yukarıya çıktıktan sonra yumuşayınca ben bunları eziyorum. Ezdikten sonra tamamen sirke oluşmaya başlıyor. Eğer bal yoksa şeker de kullanabilirsiniz. Ben organik köy balı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel karıştırıyoruz tahta kaşıkla. 21 günün sonunda inşallah sirkemizi süzerken yine sizlere göstermek isterim. Ağzını da temiz bir maskeyle kapatıyorum ve serin karanlık bir ortamda bekletiyorum. Bu arada diğer taraftan yıkadığımız alıçları tenceremize alalım. 5 kiloluk bir tencere kullandım.
Hatta 2 adet tencereyle yapıyorum. Alıçların üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Yumuşayıncaya kadar bir güzel pişirelim. Kaynamaya başladılar ve oldukça da yumuşadılar. Yumuşayan alıçları bir kevgirin üzerine alalım. Böyle bir ezecek yardımıyla kolaylıkla ya da el kaslarınızı kullanarak ellerinizle güzelce çekirdeklerinden, kevgirden geçirebilirsiniz. Bu şekilde de oldukça kolay. Çok da rahatlıkla ezebilirsiniz bu şekilde. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Aşağıdan posaları çıkacak, çekirdekleri yukarıda kalacak. Bu blenderdan geçirilmez çünkü çekirdekleri olduğu için çekirdekleri parçalanıp içine girebilir. Bütün hepsine aynı işlemi uyguladım ve en sonunda kalan posalarını el yordamıyla güzelce ezdim ve gördüğünüz alıç marmelatı olmaya başladı. Az şekerli yapıyorum çünkü şekersiz yaptığınız zaman biraz tadı kötü olabiliyor. Çok az şeker ilavesi yaptım. Bazısında şekersiz yaptım. Eşim şekersiz de seviyor. Siparişte alıyorum ben bunlardan bol bol. Rengi dönene kadar alıçlarımızı pişirelim. Gördüğünüz gibi sarı renk, turuncu renk olmaya başladı. Bu arada kavanoz ve kapakları kaynar suyla bir güzel yıkadım, dezenfekte ettim. Sıfır kapak cam kavanoz kullanıyorum. Hafiften aroma vermesi için 3-4 dakika önceden yarım limonun suyunu sıktım. Çok güzel tat ve aroma verecek. Pişen alıçları kavanozlarımıza dolduralım. Kapaklarını kapatmadan ağzına bir parmak boşluk kalmasına özen gösterelim. Kapakları bir güzel kurulayalım ve alıç marmelatlarımız hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Tık tık sesini duyun. Bir gece üzerini kapatıp bekletebilirsiniz. Ters çevirmenize asla gerek yok. Kıvamı bu şekilde. Sokak çağını unutmayın.